Merhaba, yine arkadaşım mutfağından selamlar. Bana soranlar oldu, bunları ne yapacağız diye. Bunları nasıl yiyorsunuz, ne yapıyoruz onlarla diye bir soru geldi. Sevgili Özlem'den ilk önce. Şu anda tam mevsimde, her yerde satılıyor. Ben de şimdi kabak çorbası, köbe sopa yapacağım için videoda çekeyim dedim. Başlıyorum. Çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Kabak, bu 1 kilo. Biraz organik olduğu için bazı yerleri var. Bunları keseceğiz. Bunun cinsi, bunun türü Hokkaido. Hokkaido'larda biz kabuğu da yiyebiliriz. O güzel bir şey. Yani bir tane Hokkaido var, bir tane havuç var, zencefil var, bir tane soğan, sarımsak, 2 diş, Hindistan cevizi sütü ve su. Burada kettle'da ölçtüm. 1 litre su. Bu da böyle organik çeşni. Yani kesinlikle işte Çin tuzu dediğimiz şey yok. Sadece böyle tuz ve meyveler, sebzeler var. Hadi bakalım. Önce bunları kesmek lazım. Valla umarım mikrofonun kablosunu kesmeyeceğim. Bu arada kabak yememiz biraz yeni. Eskiden kabak daha çok yağ yapım ya da işte hayvan beslenmede kullanılıyor ve sadece son yıllarda mutfakta popüler oldu ve onu daha çok yemeye başladık. En büyük tencere seçtim ki böyle güzel rahat yapayım. Nasıl bir yağ kullanacağım? Zeytinyağı da. Kızartacağım soğanları ve zencefili de sonra atacağım. Aynen. Ya en büyük uğraş aslında kesmek bu çorbada bence. Bunları koyuyorum. İçinde kabak çekirdekleri duruyor. Onları ben bir kaşıkla alacağım ve galiba atacağım. Ya da belki arkadaşım isterse fırında kuruturuz. Bahçede ekmek isteyenler de seneye onu kullanabilirler. Benim dedem hep ekiyor ve çok güzel. Yani Almanya'nın havasında çok iyi büyüyen sebzelerden. Diğer yarımın şeyleri de çıkartacağım. Şöyle normal kaşıkla hemen çıkıyor zaten, çok kolay. Çok da ufak duramazsanız da olur zaten. Çünkü sonra biz hepsini blenderden geçireceğiz. Yani şu anda soğanlar, sarımsaklar, işte havuç ve kabaklar biraz böyle yağda kızarıyor. Ben de şu bej gömleği giydim. Umarım kirletmeyeceğim. Ama yeni aldım ve her yeni bir şey aldığımda böyle hemen giyesim geliyor. Bazen hatta eskiyene kadar aynı şey giyip duruyorum. Sert parmaklarınıza çok dikkat edin. Şimdi zencefili de soyup biraz ufaltacağım. Şeyleri çok küçük. Soyması uğraştırıcı o yüzden. Bir defa böyle ufak görüyorum. Hatta aldığımda bu zerdeçal mi acaba diye korktum. Aynen. Şimdi hepsini biraz kavuruyorum. Kesim işi bu kadar.
Tencereye bir kapak arayayım. Bu olur. Burada kettle'de 1 litre su ölçtüm. Bu 1 litre suyun hepsini koyuyorum. Kaynamasını bekleyeceğim. Çok aşırı uzun pişmesine gerek yok. Bayağı hızlı yumuşuyor. Böyle 20 dakika. Kapatıyorum bunu. Çeşniyi sonra ekleyeceğim. Ya bu elinizde yoksa gerçekten sadece tuz da kullanabilirsiniz ama bunda işte şey de var mesela kereviz falan da var kuru. En önemli alet işte bu alet el mikseri. Ben onu Berlin'de bit pazarında aldım. Leopoldplatz'ta her cumartesi günü bit pazarı var ve 1,5 euro aldım. İkinci el. Ama işte çalıştığı sürece bence bir sorun yok. Leopoldplatz'a siz de belki bir göz atabilirsiniz eğer Berlin'deyseniz. Yani bir şey almamak için bile böyle sadece gezmesi de güzel. İçine de bakabiliriz belki tencerenin. Şöyle. 20 dakika geçti. Bu da böyle kaynadı. Yumuşadı. Böyle gözüküyor. Ve şimdi ben bir altını kapattım ki böyle fosur fosur kaynamaya devam etmesin. Ve bunu da ezeceğim. Yok. Pardon. Önce çeşnimi atacağım. 2 kaşık koyacağım. Neyse bunu ezeceğim şimdi. Umarım her yere sıçramayacak çünkü arkadaş mutfağı yeni temizledi. Kablo azıcık daha uzun olsaymış da olurmuş. Biraz daha da onu alta alayım da siz de görün. Yani gerçi görecek bir şey de yok da. Tamam şimdi bitti. Üzerime de sadece çok az geldi. Neredeyse hiç gelmedi. Bakayım parçacıklar var mı hala? Yok. Şimdi de bu Hindistan cevizi sütü ekleyeceğim. Ya diyeceksiniz ki Hindistan cevizi sütü o nasıl bir Alman yemek? Yani çok böyle geleneksel bir şeye benzemiyor. Evet, haklısınız. Ama yani benim babaannem bile öyle yapıyor. Yani bitkisel olsun istiyorsanız onu kullanırsınız. Yoksa kimse onun yerinde krema da koyuyor. Ama bana göre krema ile daha ağır oluyor. Bir de işte bitkisel olmasını tercih ediyorum bu aralar. Onu ekledim. Bu 400 milim. Onunla biraz daha karıştıracağım. Bu ses devam edecek. Çorba bitti. Şimdi sadece ısınmasını bekleyeceğim. Kabloyu da yakmadım. Dolayısıyla memnunum. Evet. Biraz burada maydanoz var. Böyle şey de aldım. Onu koyacağım sonra süs olarak. Yine kapı. Evet. Yani çok da kolay. Şimdiden de bitti. Bu akşam bakalım birini yedirip tadı nasıl olduğunu öğreneceğim. Siz de yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Ciao. Peki. Yemeğe davet. Güzel olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun.